Eşrefoğlu Rumi. Eşrefoğlu Rumi'nin asıl adı Abdullah'tır. Babasının adına istinaden Eşrefoğlu veya Eşrefzade de denilmektedir. Künyesi, Abdullah bin Seyyid Ahmed Eşref bin Seyyid Muhammed Suyufi'dir. İbnül, Eşref, Eşrefzade, Eşref-i Rumi, Abdullah İzniki ve Abdullah-ı Rumi adlarıyla da tanınmıştır. Mısır'dan Suriye'nin Hama kasabasına, daha sonra Anadolu'ya göç edip önce Manisa'ya, ardından da İznik'e yerleşen, aslen Mekkeli ve Hazreti Peygamber soyundan geldiği rivayet edilen, alım ve şeyhler yetiştirmiş bir ailenin çocuğudur. Orhan Köprülü'nün özel kütüphanesinde bulunan ve ilk defa madde hazırlanırken faydalanılan bir menakıb, Eşrefzade nüshasının arkasında yer alan başka küçük bir menakıbnamede doğum tarihi 1377 olarak kaydedilmiştir. Eşrefoğlu'nun çocukluğu ve gençlik yılları İznik'te ailesinin yanında, büyük bir ihtimalle daha çok onların talim ve terbiyesi altında geçti. Daha sonra ileri bir yaşta Bursa'ya giderek buradaki Çelebi Sultan Mehmed Medresesi'nde tahsile başladı. Şekaik tercümesinde adı geçen Eşrefzade'nin Eşrefoğlu Rumi olmadığına doktora tezinde ilk defa Orhan Köprülü dikkat çekmiş, fakat çalışması neşredilmediği için eski rivayetler bugüne kadar aynen tekrarlana gelmiştir. Eşrefoğlu'nun torunu Şeyh Hamdi Efendi'nin müridlerinden Abdullah Veliyüddin Bursevi'nin kaleme aldığı, Eşrefoğlu'nun hayatı hakkında en eski ve ilk elden yegane kaynak durumundaki menakıb, Eşrefzade'ye ve bundan naklen menkıbe mahiyetindeki diğer rivayetlere göre Eşrefoğlu gördüğü bir rüya üzerine medreseyi ve ilim yolunu terk eder. Abdal Mehmed adlı bir meczup kendisine batıni ilimlerden nasibi olduğunu söyleyince Emir Sultan'a başvurur. Emir Sultan ihtiyarlığından söz ederek onu dervişlik ve tasavvuf yolunda ileri bir merhaleye ulaştıracak olan Hacı Bayram-ı Veli'ye gönderir. 11 sene burada riyazet ve nefis mücadelesi yaptıktan sonra, ondan icazet alır ve İznik'e halife olarak geri döner. Bir süre sonra da Hacı Bayram Veli'nin emriyle Abdülkadir Geylani'nin evladından Hama'da bulunan Şeyh Hüseyin el-Hamavi'ye intisap eder. Şeyh Hüseyin, ona kısa zamanda hilafet vererek Kadiriye tarikatının Anadolu'da kurulmasına ve yaşatılmasına memur eder. Eşrefoğlu Rumi, İznik'e döndükten sonra, burada Kadiriliğin bir kolu olan Eşrefiye tarikatını kurar ve halkı irşada başlar. Tarikatı kısa zamanda her tarafa yayılır. Özellikle İznik ve Bursa havalisinde etkili olur. Kadiriler çevresinde bu tarikatı Anadolu'ya getirip yaygınlaştırdığı ve bir kurum haline getirdiği için de Pir-i Sani olarak anılır. Haline getirmelerinde rol alan ve Anadolu'da Mevlevilikten sonra Ehil-i Sünnet tarikatlarının yayılmasında emeği geçen önemli mutasavvıflarımızdan biridir. Eşrefoğlu Rumi'nin vefatının da 1470 tarihi olduğu bilinmektedir. Eşrefoğlu Rumi'nin edebi kişiliği. Eşrefoğlu Rumi, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türklerin İslamiyeti hayat tarzı haline getirmelerinde rol alan ve Anadolu'da Mevlevilikten sonra Ehil-i Sünnet tarikatlarının yayılmasında emeği geçen önemli mutasavvıflarımızdan biridir. Eşrefoğlu'nun şiirlerinde Yunus Emre tesiri kuvvetle hissedilir. Hece ve aruz veznini başarıyla kullanmış, lirik şiirler yanında didaktik manzumeler de yazmıştır. Bu ilahilerinden birçoğu bestelenerek, bugün dahi pek çok yerde okunmaktadır. Onun didaktik mahiyetteki mensur eserlerinde ise devrinin halk dilini en iyi bir şekilde kullanmış olması ve bu sayede tasavvufi ahlakın halk arasında yayılmasında büyük rol oynamıştır. Eşrefoğlu'nun neşri, 14 ve 15. yüzyıl Anadolu Türkçesinin en güzel örnekleri arasında yer alır. Onun divanının dışında kalan diğer mensur eserleri, Müzekkin, Nüfus, Tarikatname, Delailün, Nübüvve, Fütüvetname, İbretname, Mazeretname, Hayretname, Münacatname, Esrarut, Talibin, Tacname, Elestname, Nasihatname, Cinanül, Canan ve başkalarıdır. Demek oluyor ki Eşrefoğlu Rumi'nin, eserlerinin çokluğu ve değişik konularda da ayrı ayrı yazması suretiyle, dini tasavvufi Türk edebiyatına ait pek çok türde eserler verdiğini de ifade etmeliyiz. Eşrefoğlu Rumi'nin eserleri. 1. Divan, 20'den fazla nüshası tespit edilmiş olup bunlardaki şiir sayısı birbirinden farklıdır. Divanın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshaları başka şairlerin şiirlerinin en az karıştığı nüshalardır. 2. Müzekkin, Nüfus, Anadolu'da 13. yüzyıldan beri gelişen tasavvuf cereyanının en önemli eserlerinden biridir. Eşrefoğlu kitabın mukaddimesinde eserini halkı doğru yola sevk etmek için bilhassa Türkçe olarak yazdığını belirtir. 3. Tarikatname. Eserde daha çok tarikat adabıyla müellifin ehil-i beyte olan muhabbet ve bağlılığı anlatılmakta, Hazreti Ali'nin üstünlüğünü gösteren delillere yer verilmektedir. Eşrefoğlu Rumi'nin bir şiiri. Aşkın ödü ciğerimi. Yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı.
Çeke geldi çeke gider. Arifler durur sözüne. Gayri görünmez gözüne. Eşrefoğlu yar yüzüne. Baka geldi baka gider. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.